Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde bulunan malzemelerle maya ve kabartma tozu kullanmadan tel tel ayrılan çok lezzetli katmer tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz katmer tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimizi ilk olarak hamuru yoğurmakla başlayacağız. Genişçe bir kasenin içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı şeker, 1 su bardağı suyu ekliyorum. Bütün bu malzemeleri spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Tarifimde 3 su bardağı un kullandım. Unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de ununuzu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Unun bir kısmını da ekledikten sonra spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu arada tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Hamuru biraz da elimle yoğurduktan sonra tezgahın üzerine alıyorum. Burada yoğurmaya devam edeceğim. Hamuru ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz katmeriniz o kadar lezzetli ve güzel olur. ...2-3 dakika boyunca da tezgahın üzerinde hamuru yoğurdum. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı oldukça güzel oldu. Yoğurma kabının içerisine tekrar koyuyorum. Üzerine kapatarak 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendireceğim. Hamuru bir şekilde dinlendirdiğimiz için açması daha kolay olacak. Tarifimde 150 gram tereyağı kullandım. Tereyağını tavanın içerisine koyuyorum ve güzelce eritiyorum. Bu aşamada tereyağını çok fazla kızdırmayacağız. Bizim için erimesi yeterli. Hamurumuz 1 saat boyunca dinlendi. Tezgahın üzerine biraz un serpiyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Tezgahın üzerine almış olduğum hamuru rulo haline getiriyorum. Bu hamurdan toplamda 10 adet beze elde edeceğiz. O yüzden 10 parçaya kesiyorum. Sizler de bu aşamada kesmiş olduğunuz hamurların aynı ölçüde olmasına özen gösterin. Kesme işlemini bitirdikten sonra beze haline getiriyorum. Tepsinin üzerine biraz un serptikten sonra beze haline getirmiş olduğum hamurları tepsinin üzerine koyuyorum. Bezelerin üzerini kapatıyorum. 10 dakika boyunca tekrar dinlendirme işlemi yapacağız. 10 dakikanın sonunda artık bezelerimizi açabiliriz. Tezgahın üzerine biraz un serptikten sonra bezenin bir tanesini tezgahın üzerine alıyorum.
Elimle biraz büyütüyorum, oklava yardımıyla hamuru açabildiğim kadar ince şekilde açıyorum. Bu aşamada isterseniz merdane de kullanabilirsiniz. Hangi işlem sizin kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Hamurumuzu servis tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açacağız. Bu arada katmerimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurumuzu yeteri kadar büyüklükte açtık. Üzerine eritmiş olduğum tereyağından biraz gezdiriyorum. Fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. Daha sonra üzerine biraz nişasta serpiştiriyorum. Nişasta katmerimizin hem çıtır çıtır olmasını sağlayacak hem de çok lezzetli olacak. Açmış olduğumuz hamurun uç kısmını ortaya doğru katlıyorum. Katlamış olduğum bölümünü tekrar tereyağıyla yağlıyorum. O bölüme de tekrar nişasta serpiştiriyorum. Diğer tarafı da onun üzerine katlıyorum. Orayı da yağladıktan sonra nişasta serpiştireceğim. Hamurun aralarını yağlayarak nişasta serpiştiriyorum, hamuru zarf haline getiriyorum. Yapmamız gereken bütün işlem bu. Görmüş olduğunuz gibi çok da kolay. Hazırlamış olduğumuz hamuru kenara alıyoruz. İkinci bezeyi alıyorum, aynı şekilde açıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Bezemizi servis tabağından biraz büyük olacak şekilde açtık. Tereyağıyla yağlıyorum, fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. Daha sonra üzerine biraz nişasta serpiştiriyorum. Daha önceden hazırlamış olduğumuz bezemizi tam ortasına koyuyoruz. Açmış olduğumuz hamuru diğerinin üzerine kapatıyoruz. O kısmı da güzelce yağlıyorum ve nişasta serpiştiriyorum. Aynı birinci hamurda yapmış olduğumuz gibi aralarını yağlayarak nişasta serpiştirerek zarf haline getiriyoruz. Benim kullanmış olduğum nişasta buğday nişastası. İsterseniz sizler mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Her ikisi de çok güzel ve lezzetli oluyor. İki tane bezeyi bu şekilde iç içe koyarak katlıyoruz, kenara bırakıyoruz. Bütün bezelerimizi aynı şekilde hazırlayarak yaptık. İlk başta yaptığımı alıyorum, tezgahın üzerine koyuyorum. Diğerlerinin üzerini kapatarak kenara alıyorum. Parmaklarımla biraz bastırarak açtıktan sonra oklava yardımıyla biraz büyütüyorum. Bu işlemi de yaparken servis tabağından biraz daha küçük olacak şekilde açıyorum. Hazırlamış olduğum katmeri kenara koyuyorum.
Tavanın içerisine biraz sıvı yağ gezdirip fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. Katmeri tavanın üzerine koyuyorum. Bu arada ocağımız yüksek ateşte. Çok fazla bekletmeden katmerimizi hemen ters çeviriyoruz. Katmerlerimizi pişirirken sık sık çevirerek pişirelim. Böylelikle içerisini daha iyi pişirmiş oluyoruz, daha güzel oluyor. Diğer tarafını da çevirdikten sonra yağlı olmayan kısmı tekrar fırça yardımıyla yağlıyorum. Katmerimizi bir kez yağladıktan sonra sık sık çevirerek pişiriyoruz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Arkasını önünü sık sık çevirerek katmerlerimizi güzel bir şekilde pişirdik. Daha sonra servis tahtasının üzerine alıyorum. Bütün katmerlerimizi aynı şekilde pişiriyoruz. Hazırlamış olduğumuz bu hamurdan toplamda 5 adet katmer elde ettik. Görmüş olduğunuz gibi gayet lezzetli, tel tel ayrılan gerçekten çok güzel katmerlerimiz oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.